Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Gülşen en net bilgileri olarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Dönüşüm, İyileştirme ve şifa. Özler kartı geldi. Günün enerjisinde ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. İyileştirme enerjileri çok yüksek. Özellikle özlerle ilgili konularda kendini şifalandırdığı bir sürecin içerisinden geçiyor aklınızdaki kişi. Bu zamana kadar değişim ve dönüşüme kendini kapatmış olabilir ama bugün çok net bir şekilde değişim ve dönüşüm için güzel enerjileri kabul etmeye başladığı bir süreç oluşturmuş diyebiliriz. Şimdi duraklamak, yapışık ve titreşim kartı geldi. Uzun süredir böyle sakin enerjilerde olabilir. Kendini geriye çekti, hareketsiz kaldı. Yani hiçbir şey yapmıyor dediğiniz bir süreçten geçmiş olabilir aklınızdaki kişi ama bu ciddi şekilde aslında değişim ve dönüşüme kendini hazırlama süreciymiş diyebiliriz. Şimdi dergi kartında da der ki kutsal yolculuğunu anla. Burada çok net bir şekilde kendini geriye çekti. Kendiyle ilgili ciddi bir değerlendirmeden geçtiği bir süreçten sürecin içerisinde olduğunu gösteriyor. Hareketsizliği, sakinliği, o geriye çekilme durumu hayatında yaşanan şeyleri değerlendirme aşamasından kaynaklı diyebiliriz. Burada e, yani genel manada çok sessiz, sakin bir enerjide kalmış olabilir. Uzun süredir çok sessiz, sakin, hiçbir şey yapmayan bir enerjideymiş diyebiliriz. Yapışık kartı, blok, sessizlik, bariyer ve odanızı değiştirin der. Şimdi burada genel olarak engellerden kaynaklı kendi içindeki gücü görebilmesi adına sessiz, sakin kaldığı, o hayatında onun ilerlemesine engel olan durumları değerlendirmeye başladığı bir sürecin olduğunu, artık bu süreçte de bu gördüğü belirlediği engelleri, ki bunlar özlerle ilgili olan durumlar, bu durumları değiştirmek ve şifalandırmak adına adımlar attığı bir sürecin içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi titreşim ve red kartıyla bastırılmış duygular yüzeyin altında göremiyorum der. Şimdi arzularını, isteklerini hayatına çekememe sebepleri. Örneğin bir ilişkiye başlıyor ama o ilişkiyi devam ettiremiyor. Ya da harika başlayan ilişki çok kısa bir süre sonra çok kötü enerjilere dönüşebiliyor. Şimdi bunların neden yaşandığını, kendi enerjisinde ne olduğunu, kendiyle ilgili o özlerle ilgili tanımlamaların ne olduğunu fark ettiği bir sürecin içerisinde. Çok güzel geldi. Uzun süredir böyle bir aydınlanma, bir şeylerin farkına varma sürecinde aklımızdaki kişiler ama bu enerjileri devam ettiremiyorlardı. Şu an enerjisinde artık o aşamayı görmeye başladıkları aşamaya doğru geçtikleri ve bazılarının da artık şifalandırma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki tekamül yolculuğunda herkesin ilerlemesi aynı seviyede olmayacaktır. Ama burada en azından farkına varma sürecinde olduklarını görmek güzel. Şimdi kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Kartları da karamadım. Şimdi bakalım ayrıntılı olarak bugün hayatında neler yaşayabilir? Kılıç beşlisi, kupa üçlüsü ve para ikilisi. Şimdi kupa üçlüsüyle beraber artık güzel enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ancak burada özellikle üçüncü kişiler, üçüncü durumlarla ilgili sınandığı bir sürecin olduğunu da söyleyebiliriz. İşte kendi mutluluğuna engel olan durumlar, iş hayatı olabilir, kariyer olabilir, aile olabilir, partner durumu olabilir. Bunların farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Çok güzel geldi kutsal adam kartıyla beraber artık burada net tekamülü için ne adım atması gerektiğinin farkına vardığı bir süreç oluşuyor diyebilirim. Artık özüyle aranmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Su kartı geldi, kutsal adam ve kupa üçlüsü. Artık gerçekten o hak ettiği hayatı yaşayabilmek, o saflığı, o kaynaktan gelen mesajları alabilmek adına çok açık bir enerji diyebilirim. Yani bu aralar böyle üçüncü göz enerjisi, sezgisel güçlerinin de çok yükseldiği bir süreç olabilir. Bazı şeyleri net algılamaya, anlamaya başladığı bir süreç
içerisinde olduğunu gösteriyor kartlar. Güzel enerjilere doğru gidiyor. Şimdi bunun sebebi ne? Neden bunların bu durumların içerisinde dediğimizde Kılıç Beşlisi, Sihirbaz ve Hayal kartı. Şimdi Kılıç Beşlisi kendi kendimizle olan savaştan, egosal savaşlardan bahseder. Bazen de bize yardım eden kişilerle olan kazananı olmayan savaşlardan bahseder, öyle söyleyeyim. Bir süredir yakın geçmişte hayalle gerçeği ayırt edemediği bir sürecin olduğunu fark ettiği. Yani aslında gördüğü şeylerin e, onu yanılttığını, gerçek olmadığını. Bu ne demek? Mesela işte hep de karşıma kötü insanlar çıkıyor düşüncesinden çıkıp ben şu düşüncelerimden kaynaklı hayatıma hep böyle insanları çekiyorum'a geçtiği bir süreç oluşmuş. Bu çok güzel. Sihirbaz kartıyla beraber de ben bunları değiştirip dönüştürebilir, bugün konuşamıyorum. Dönüştürebilirim dediği bir sürecin içerisine girmiş. Sihirbaz kartında ben her şeyi yapabilirim. Bunun gücüne varmak, bu gücün farkına varmak daha doğrusu tam bahseder bize. Kılıç beşlisiyle artık kendiyle olan savaşı yanlış şekilde yaptığını fark edip kendiyle bir anlaşma imzalayıp burayı şifalandırmak adına güzel bir bakış açısı geliştirmiş. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde buraya bir kart alacağım. Nedenini de söyleyeceğim ama para ikilisi, meditasyon ve hata kartı geldi. Şimdi şöyle, para ikilisinde bazen bize iki anlam olarak, birinci anlamı dengesizliklerden bahseder. İkinci anlam olarak da hayattan keyif alma süreçlerinden bahseder. Şimdi bu noktada iki durum olarak da aslında bize anlatıyor diyebilirim. Birinci durum olarak dengesini kuramadığı, hatalarıyla sürekli kendini sınadı. İşte hatalarından dolayı kendine hep kızdı, kendini yargıladı. Bir süreçten geçmiş olabilir. Ve bunların farkına vardı. O meditasyon kartı ve adalet kartıyla artık burada gerçek bir anlaşma sağlayarak kendi içine döndüğü ve doğrunun yanlışın olmadığını, adaletin her zaman işlediğini ve kurban psikolojisinden çıkması gerektiğinin farkına vardığı bir süreç oluşacak. Farklı bir durum olarak hayattan neşe alma durumuna baktığımızda da, keyif alma, neşe alma durumuna baktığımızda da bu zamana kadar bunu yapmasına engel olan duygular, düşünceler, işte layık görmemek, mesela güzele layık görmemek, mutlu olmaya layık görmemek kendini. Bunların farkına vardı, bu düşüncelerin farkına vardı ve içsel olarak ya meditasyon ne demektir? Kendi içine dönmektir, yaratıcıya dönmektir aslında. Bu noktada bunların farkına vardı ve burada o aydınlanmayı aynı şekilde gerçekleştirdiği, yaşadığı bir süreç oluşacak. Adalet kartıyla beraber e, her ne olursa olsun sistemin adaleti sağladığını ve yaşanılan her şeyin yaşanması gerektiği için yaşandığını anladığı bir süreç oluşuyor diyebiliriz. Güzel geldi. Bugün kaçını çok güzel geldi. Şifa olsun. Umarım bu enerjiler de bu şekilde devam eder. Böyle çok hem tekamül doğrultusunda hem de kendi hayatıyla ilgili çok güzel bir e, gelişim diyebilirim. Burası hoşuma gitti. Sizin hayatınıza yansıması nasıl oluyor, buna bakalım. Şu an enerjisinde size nasıl yansıyor bu durumlar? Kılıcası, para dörtlüsü, imparatorca. Dikkat. Kılıç altısı. Şimdi para dörtlüsüyle beraber sessizlik durumu sizi birazcık korkutuyor olabilir. Terk edilme korkusu ve kıskançlığın yüksek olduğu bir süreci oluşturuyor. Yani birçoğunuz için karşınızdaki kişinin sessiz olma durumu sizden gittiği düşüncesini, o negatif duygusunu ortaya çıkarmış olabilir. Birçoğunuzda kaybetme korkusunun yükseldiği, kıskançlık ya da hayatına birini mi aldı düşüncesiyle o kıskançlığın arttığı bir sürecin oluştuğunu söyleyebilirim. Bu alana dikkat edin lütfen. Özellikle kıskanıyorum ve kaybettiğimi düşünüyorum gibi ya da bir öfkelenme durumunuz varsa bu duyguları değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor. Kılıç asıyla beraber açık konuşarak problemleri çözmekten bahseder bize. Kendinizi aslında çok güçlü görüyorsunuz. İki durum olarak söyleyebilirim. Birincisi kendinizi çok güçlü görüyorsunuz ve açık açık konuşma yaptığınız takdirde aradaki tüm sorunları çözebileceğinizi düşünüyorsunuz. İkinci bir durum olarak da bir anne ya da bir kadın figürü varsa ortada, böyle bir durumla sınanıyorsanız bu ilişki içerisinde burada ki durum bu kıskançlığınızın olma durumu bu imparatoriçe enerjisinden kaynaklı olabilir. Bu anne de olabilir. Bu arada illa partner olmasına gerek yok. Anne, abla olabilir. Burada ama her ne olursa olsun aradaki sorunu çözebileceğinizi
konuşarak, anlaşarak çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyorsunuz içsel olarak. Ama şunu söyleyebilirim, aslında sorunun çözülme şeklinin sadece kılıç altılısıyla aklınızdaki kişinin bulunduğu ortamı terk etmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyorsunuz birçoğunuz. İşte iş mutlu etmiyorsa o işten uzaklaşması gerektiği ya da ailesinin ona iyi gelmediğini düşünüyorsanız eğer o aileden, o ortamdan uzaklaşması gerektiğini düşünüyorsunuz diyebilirim. Şimdi bugün sizin hayatınızda neler olabilir, bunlara bakalım. Yükselen artan, adalet ve sabır. Biraz isyankarlık hissettim ama yani güzel kartlar geldi ama sanki içsel olarak bir ya artık şu adalet de yerine gelsin dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çok fazla sabretmiş olabilirsiniz. Sabırla sınanıyor olabilirsiniz ama günün enerjisine baktığımızda aslında enerjinizin arttığı bir sürecin içerisindesiniz. Bunu alacağım. Adaletin yerine gelmesini istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Uzun süredir sabrediyor olabilirsiniz. Uzun süredir artık hak ettiğimi almalıyım, artık bir şeyler olmalı dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Zaten aklınızdaki kişi uzun süredir sessiz görünüyor ve bu da ciddi bir yıpratıcı süreç oluşturmuş olabilir sizin için. Şimdi ayrıntılı bakarsak eğer ama enerjiniz artıyor, yani umudunuz artıyor diyebilirim. Artmalı da. Siz hangi enerjide olursanız o enerjileri büyütür, hayatınıza çekersiniz. Bunu unutmayın. Şimdi ayrıntılı bakarsak eğer yaşam döngülerinizin farkına vardığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Yavaş yavaş bir şeyleri fark etmeye başladığınız bir süreç olarak geliyor. Gurur, kıskançlık ve gardını indir kartıyla biraz egosal savaşlara girmiş olabilirsiniz ama yavaş yavaş bunun farkına varıyorsunuz. Yani bazı şeyleri egosal olarak mesela diyelim ki arada bir anlaşmazlık var ve çok net konuştunuz, ayrıldınız ya da bir ara verdiniz. Mesela diyelim ki anne sorun. İşte biliyorsunuz ki oradaki sorun anne. Ama kıskançlık yapıyorsunuz, kendinizi terk edilmiş hissediyorsunuz. Bir süre sonra şunu diyorsunuz kendinize. Hayır dur, bu duygu ben değilim. Bu sadece bir duygu. Şu an hissettiğim şey benim kaybetme korkumdan ya da şu an aramızın kötü olmasından kaynaklı zihnimin bana oluşturduğu bir tuzak. Ve artık ben burada gurur yapmıyorum. Ben aradaki sorunları çözmesi için bekliyorum dediğiniz bir bakış açısına geçmiş olabilirsiniz birçoğunuz. Birçoğunuz da bu bakış açısına doğru geçecek enerjisinin artmasıyla beraber. Egoyu bir kenara bırakmanız gereken bir süreçtesiniz. Yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Yani biraz önce gelen kartlar gibi aslında ilerlemeye korktuğunuz, güvensiz hissettiğiniz ve terk edilmiş gibi hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Kaybetme korkunuz çok yüksek olabilir. Yalnız kalma korkunuz çok yüksek olabilir. Bu videoya denk gelen arkadaşım bunlara bakmanı tavsiye ederim. Nacizane bunları şifalandırmak çok önemli ikili ilişkiler. Hayat içinde ama ikili ilişkilerde daha da fazla etkileyen durumlardan biri oluyor çünkü. Adalet kartıyla beraber kendinizde sürekli şunu söylüyor olabilirsiniz. Bu kadar iyiyken, bu kadar iyi davranırken, bu kadar çabalarken neden hep böyle şeyler yaşıyorum dediğiniz, artık adaletin yerine gelmesi gerektiğini düşündüğünüz bir süreçte olabilirsiniz. Biraz isyankarlık bundan gelmiş sanırım hissettirdiği. Ama bu terk edilmişlik ve korku, güvensizlik enerjisinin sadece bilinçaltınızdaki kodlamalardan kaynaklı olduğunu, bu duyguların siz olmadığınızı bilmeniz ve teslimiyete geçmeniz çok önemli. Lütfen burayı şifalandırın. Sabrediyorsunuz. Yeni fırsatların karşınıza çıkmasını istiyorsunuz. Beklenmeyen ani değişimler hayatınızda olmuş olabilir ama bunların güzel kapılar açacağının farkındasınız ve dersler kartıyla beraber sistemimizde diyor ki dersini al. Burada yaşadığın kayıp neyse, burada yaşadığın duygu neyse, burada bu ilişkide gördüğün, sana gösterilen neyse bunların farkına var. Var ki şifalandır. Şifalandır ki güzellikler hayatına aksın diyor. Lütfen unutmayın. Karşınızdaki kişinin şifalandığı gibi sizin de şifalanmanız gereken bir süreç. Şimdi bugün en çok nelere dikkat etmelisiniz buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok nelere dikkat etmelisiniz, ne mesajlar verir size kartlar. Bazen çok hızlı konuşuyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama emin olun enerjinin gelmesiyle alakalı olan bir şey. Yani ya bazen arkadaşlar yorum yapıyor. Yorum yapmak oturduk yerden o kadar kolay ki. O duyguya girmeden, o anki yaşanılan şeyin farkına varmadan
Buraya oturup da hadi kartlar ne söylesen hadi şu çıksın bu çıksın gibi bir şey değil. Gelen kartı görüyorsunuz. Kartların anlamını bilmek de yani tabii ki önemli ama şimdi öyle bir şey ki o kombinasyon size hissettirdiği şey önünüzdeki bir yazıdan bir şey okumuyorsunuz. Gelen bilgiyi, akan bilgiyi yorumluyorsunuz, aktarıyorsunuz. Çoğu zaman da yorumlamak bile değil, gelen bilginin çıkışı oluyor. O yüzden özellikle çok hızlı olduğumu düşündüğünüz yerlerde emin olun ki oradaki o enerjinin daha hızlı, söylemem gerekenlerin akmasından kaynaklı olduğunun farkına varın. Birçok kez de söylüyorum. Ben burada diksiyon dersi vermiyorum. Benim videolarımın amacı bu değil. Diksiyon dersi veren videoları izlediğinizde tabii ki bunlara dikkat edeceksiniz ama burada harika konuşmalıyım, doğru cümleler kurmalıyım, bir TRT spikeri gibi işte konuşma hızımı ayarlamalıyım gibi düşüncelere girirsem eğer amacımdan saparım. Lütfen bunu yani anlamanızı diliyorum, öyle söyleyeyim. Yani bu öyle bir şey ki, yani bazı arkadaşlar şunu yap bunu yap. Sadece kart yorumlamaksa iş, emin olun herkes kartları alıp anlamlarını da öğrenip yorumlayabilir. Burada birçok kişi var, tarot yorumu yapan bir sürü insan var. Bunu kendim de takip ettiğim kişilerle ilgili de söyleyebilirim. Enerjiniz herkes de tutmuyor. Yani o enerji bağının, gönül bağının olması gerekiyor. Ve siz zaten izlediğiniz bir videoda işte konuşma şekline, işte yok kartı açışına, eline koluna bakıyorsanız eğer e, yani pozitif manada söylemiyorum bunu. Çünkü pozitif de evet orada gördüğünüz her şey, güzel manada yorumladığınız her şey kendi içinizle alakalı olan durumdur. Ama negatifi arayan bir kişiyseniz yani işte elinin şurası şöyle, işte şu kağıdı öyle açtı, böyle yaptı diye bakıyorsanız zaten enerjiniz tutmuyordur ki negatif tarafa yönleniyorsunuzdur. Çok uzattım biliyorum ama bu kanaldaki e, bu kanal benim hayat amacımı gerçekleştirmek. Bu zamana kadar aldığım tüm bilgilerin sadakasını vermek gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle görüyorum. Benim için çok kıymetli burası. Ben sadece tarot kartlarını açarak ilişkilerle ilgili gelecek gidecek yorumu yapmak adına bu kanalı açmadım. Amacım bu değil. Yapan arkadaşlara saygım sonsuz ama şunu görmemiz gerekiyor. Hayat, ilişkiler ayrı, iş hayatı ayrı, şu ayrı bu ayrı değil. Hayat bir bütün ve bu bütünün içerisinde görmemiz gereken tek şey tekamülümüzde kendimizi şifalandırabilmemiz, o derslerimizi alabilmemiz. O yüzden bunları yaşıyoruz. Neden ilişkilerle sınanıyoruz? Kendi içimizdeki görmemiz gerekeni görebilmek adına. Neden iş hayatıyla sınanıyoruz? Orada görmemiz gereken tarafı anlayabilmek adına. O yüzden buradaki yaptığım yorumları sadece iki kişinin bir araya gelip gelemeyeceği ya da gelecek mi gelmeyecek mi gibi bir değerlendirme amacıyla değil. Hem bunlara bakıp kendi içsel rahatlığımızı sağlamak, ferahlığımızı sağlamak hem de tekamülümüzde küçücük de olsa birbirimize adım atmada yardımcı olabilmek. Bunu da söyleyeyim. Devam ediyorum. Biri seçin arkadaşlarım. Denge ve yargı kartı. Güzel. Bugün enerjisine baktığımızda özellikle güne bu videoya ne zaman denk gelirseniz gelin. Başta kendim olmak üzere kimseyi yargılamadan bir gün geçirmeye niyet ediyorum ya da ömrümü geçirmeye niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Bugün daha çok böyle sınanacağınız bazı durumlar olabilir. Karşınıza olaylar çıkabilir ve burada yargılama hissinizin böyle çok üstte çıktığı bir durum oluşabilir. Burada lütfen hemen dengeye gelip hayır burada sadece gözlemciyim ve görmem gereken bir şey var mı kendimle ilgili içime bunu sorarım. Ya da orada bir küçük yargılamaya da girdiysem hemen işte arama yöntemi Ho'oponopono'yu yaparım. Özür dilerim. Lütfen beni affetseniz seviyorum. Teşekkür ederim gibi. Bunu yaptığınızda zaten hem kendiniz hem de karşınızdaki insanı şifalandırmış olursunuz. Bugün daha çok yargıyla sınanacağınız ama sistemin sizden dengeye gelmenizde, dengeli bir şekilde ahenk içinde ruhunuzla ahenk içinde olduğunuz bir gün olması için sınanacağınız bir gün diyebilirim. Cümleyi kuramadım anladınız. Daha çok yargılamamaya, dengede kalmaya çabalayın lütfen. İkiyi seçin arkadaşlarım. Dönüş kartı ve değnek kraliçesi. Çok güzel. Dönüş kartı sürekli aynı döngülerden geçmekten bahseder bize. Bugün özellikle hayatınızda bağımsızlığınızı, kendi inisiyatifinizi almanızı
almayı çok fazla yapamayan biriyseniz eğer, hemen toparlıyorum. Çok fazla ben diyemeyen biriyseniz, hep karşınızdaki insanları düşünen, kendi çıkarlarınızı düşünmeyen biriyseniz eğer, bu döngünün burada kırılabilmesi adına kendi inisiyatifinizi almanız gerektiğini fark edeceğiniz bir gün olacak. Artık ben demeniz gerektiği söyleniyor sistem tarafından. Bu döngüyü kırmak istiyorsanız ben dediğiniz, ben bunu istiyorum, ben bağımsızım, ben istediğim şeyleri hayatıma çekerim dediğiniz bir gün olması gerekiyor. Özellikle yaşadığınız döngülerde ben diyememekten, kendi kul hakkınıza girmekten kaynaklı bu durumun içerisinde olabilirsiniz dedi. Üçü seçen arkadaşlarım. Buraya bir kart alacağım. Diğer kartlarda böyle şeyde hissetmediğim için kart almıyorum. Haksızlık gibi düşünmeyin lütfen. Sadece ikilemde kaldığım, net olmadığım zamanlarda kart alıyorum. Şimdi kuponlusu ve pişmanlık kartı geldi. Kuponlusu tamamlanmaktan bahseder. Güzel, güvenilir ilişkilerin içerisinde olmaktan bahseder. Pişmanlık ne pişmanlığı dediğimizde değnek altılısıyla beraber bir süre önce zafer kazanmakla ilgili bir egosal durumun içerisine girmiş olabilirsiniz. Tutkularınızla işte ben, yani biraz önce inisiyatif almak, ben demek dedik ama burada da çok fazla ben dediğiniz bir durumun içerisine geçmiş olabilirsiniz. Burada daha çok böyle üçlü ilişkilerin içerisindeyseniz orada kazanma hırsı, işte benim olmalı, kendimi göstermeliyim enerjisi gibi bilinçaltına böyle şeyler olmuş olabilir. Bugün daha çok bunun pişmanlığını yaşayacaksınız diyebilirim. Bununla ilgili bilgiler alacak olabilirsiniz, bunu hissedecek olabilirsiniz. E, Daha çok böyle ilişkilerden ne istediğinizi, gerçekten karşınızdaki kişiyi isteyip istemediğinizi, bu yolda neler yapabileceğinizi ama adaletli bir şekilde neler yapabileceğinizi sorguladığınız, sorgulayacağınız bir gün olacak. Bunu söylediğim şey kötü manada algılamayın. Sadece bazen öyle bir şeyin içerisinde oluyoruz ki kazanmalıyım, benim olmalı dediğimiz, bazen o enerjileri çok farklı algıladığımız durumlar olabiliyor. Şöyle bir örnek verebilirim. E, Duygusal açlıktan dolayı birine karşı çekiliyorsunuz. Enerjisel olarak birbirinizin o yaralarını birbirinize çok benzediği için o yaralar birbirinize çekiliyorsunuz ama bunu ruh eşi gibi algılıyorsunuz mesela. Ya da güven probleminiz var. Güvenilmemesi gereken bir kişiyi tabii ki demeyeyim ama güvensizliği deneyimlemek ve bu alanınızı şifalandırabilmek adına güvenmemeniz gereken bir kişiyi hayatınıza çekiyorsunuz. Ve buradaki kişiyi, o aradaki o enerjiyi ruh eşi zannedip her türlü güvenle ilgili maddi manevi zarar görüp durumun içerisinden çıkıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Enerjilerin ne olduğunu, neyi neden istediğinizi çok iyi değerlendirmeniz gereken bir gün. Burada bir şeyler fark edeceksiniz. Birazcık pişmanlık oluşturacak ama duyguları yok saymayın. Ben birçok açılımda söylüyoruz negatif hemen şey yapmayın, uzatmayın diye ama görmezden gelin demiyorum. Yani pişmanlık duygusunu hissedin. Evet, bu duyguyu hissediyorum ama bu duygu ben değilim. Şu anki durum için ben bunu hissettim. Neden hissediyorum? Şu davranış ya da şu durumlardan kaynaklı içimde. Tamam, o zaman burayı şifalandırdım ve bitti. Pişmanlık olayı orada biter. Bitmeli. Görmezden gelirseniz, içinize atarsanız bir şekilde oradan tekrar başka olaylarla çıkar. Bunu yapmanızı istemiyorum ama görün, anlayın ama serbest bırakın. Devam ettirmeyin. Negatifte kalmayın. Almanız gereken dersi aldıktan sonra orası zaten şifalanacaktır. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugün fazla konuştum. Kusura bakmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.